Dostlar, bu oyun aslında acımasız bir sabır ve kaynak yönetimi testidir. Ancak çoğumuz o demirciye girdiğimizde mantığımızı kapıda bırakıyoruz. Oğlum sakin ol lan. Asıl savaş ekipmanlarınızı henüz mitik seviyeye basamadığınız için cebinizdeki o altın değerindeki yıldız taşlarını savaşta size hiçbir kalıcı fayda sağlamayacak, miadı çoktan dolmuş çöp ekipmanlara harcıyorsunuz. Sırf envanterde boş durmasın, bugün de statlarım 3-5 artsın diyerek savaş meydanındaki geleceğinizi kendi ellerinizle yakıyorsunuz. Rakipleriniz o taşları sabırla doğru ekipmanlar için biriktirip cephede devleşirken siz bu anlık hevesinizin bedelini kaleniz alev alev yanarken eriyerek ödüyorsunuz. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım yanıyorum! Allah'ım yanıyorum! Sorumuzun yanıtı stratejik bir körlük ve korkunç bir yıldız taşı israfından geçiyor. Herkese merhaba dostlar. Bugün kanalda Dikkat serimizin ikinci ve çok kritik bir uyarı videosuyla karşınızdayım. Eğer bu hataya henüz düşmediyseniz gerçekten çok şanslısınız. Ama bugüne kadar o nadir materyalleri yanlış ekipmanlara harcadıysanız da hemen moral bozmayın. Sonuçta zararın neresinden dönsek kârdır. Beni ele! Beni ele! Beni ele lan! Önemli olan geçmişte yapılanlar değil. Bugünden itibaren o demircide çok daha dikkatli ve akıllıca adımlar atmanız. Bu videoda asıl savaş setinizi yıldızlamaktan sizi alıkoyan o gereksiz aceleciliğin hesabınıza nasıl ağır bir fatura kestiğini tüm çıplaklığıyla konuşacağız. Amacımız eski hatalara üzülmek değil, bundan sonrası için o demircideki stratejimizi kusursuz hale getirmek. Hazırsanız yeni yol haritamızı çizmeye başlayalım. Öncelikle bu hataya neden düştüğümüzün kaynağına inelim. Hepimiz insanız ve hepimizin zayıf noktası aynı. Sabırsızlık. Asıl savaş setinizdeki o kemik kıran veya arı miğferi ekipmanınız henüz efsanevi seviyede. Onu mitik yapabilmek için yanan köz, arı zehri veya nadir materyal bekliyorsunuz. Günler bazen aylar geçiyor. Ve o sırada envanterinizde etkinliklerden, lonca şenliklerinden zar zor biriktirdiğiniz yüzlerce yıldız taşı size adeta göz kırpıyor. İşte tam o anda o zehirli düşünce beyninize giriyor. Mitik parçam yok ama şu elimdeki idareten kullandığım X ekipmanını bari yıldızlayayım da gücüm biraz artsın. Ve bam! O yükselt butonuna bastığınız an aslında gelecekteki gücünüzden çaldınız dostlar. Sırf o anlık tatmin için oyundaki en nadir, elde etmesi en zor, parayla bile alırken can yakan yıldız taşlarını asla asıl setinizde yeri olmayacak geçici bir parçaya gömdünüz. Peki sonuç ne? O geçici parçaya bastığınız 1-2 yıldız size belki komik bir %5 %10 stat verdi ama gün gelip de asıl savaş ekipmanınızı nihayet mitik yaptığınızda ne olacak? O gerçek canavarı parlatmak için elinizi cebinize attığınızda yıldız taşlarınızın çoktan tükendiğini, kasanın tam takır olduğunu göreceksiniz. Rakipleriniz o ana parçaya tek seferde 3-4 yıldız basıp statlarını arşa çıkarırken siz eskiden çöp bir ekipmana yatırdığınız o taşların yasını tutacaksınız. Peki zararın neresinden döneceğiz? Yeni yol haritamız ne olacak? Eğer asıl ekipmanınız henüz mitik değilse bekleyeceksiniz dostlar. O çanta dolup taşsa bile, o kırmızı bildirim ışığı gözünüzü alsa bile sabredeceksiniz. Yıldız taşı ve parçaları sizin bankadaki emekli ikramiyenizdir. Unutmayın, savaş meydanında kimin daha çok yıldızlı ekipmanı olduğuna değil, kimin o yıldızları doğru parçalara bastığına bakılır. Bir tane 5 yıldızlı sağlam savaş parçası, envanterinizde yatan 10 tane derme çatma yıldızlı parçadan sizi çok daha iyi korur. Peki hiç mi esneklik payımız yok? Benim asıl setimi dizmem yıllar sürer. O zamana kadar çırılçıplak mı savaşayım dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki hayır. Burada devreye makul seviyede yatırım dediğimiz o ince çizgi giriyor. Gelin bunu somut bir örnekle hepimizin bildiği silahlar üzerinden açıklayalım. Kanalımızda sizin için detaylı bir savaş seti rehberi hazırlamıştık hatırlarsınız. Karma bir set dizecekseniz. Oyun sonu ana silah hedefimizin kemik kıran olduğundan bahsettik. Ama hepimiz biliyoruz ki kemik kıranı mitik yapmak sağlam bir bütçe veya devasa bir sabır istiyor. İşte bu uzun bekleme sürecinde birçoğumuz nispeten daha kolay basılan buz kanat kılıcını kullanıyor. Peki buz kanatı mitik yaptık diyelim. Buna hiç mi yıldız basmayacağız? Basacağız dostlar ama bir sınırımız olacak. Buz kanat gibi geçiş ekipmanlarınıza makul bir seviyeye kadar
Örneğin 6. seviyeye kadar yıldız taşı basıp orada bırakmak en mantıklı stratejidir. Çünkü 6. seviyeye kadar olan maliyet size verdiği statlara göre kabul edilebilirdir ve sizi savaşlarda ayakta tutar. Gelin bu anlattığımı bizzat kendi hesabımdan canlı bir örnekle göstereyim dostlar. Elimdeki buz kanat kılıcına yıldız basmaya başladım. Ama tam 5. seviyeye gelince yükseltmeyi bıraktım. İkinci örneği de aksesuarlardan verelim. Mesela asıl hedefim olan Bon Appetit kupasına ulaşana kadar piyade setim için dehşet şişesi kullandım ve ekranda gördüğünüz gibi onu da 6. seviyede bıraktım. Bu da yine son örneğimiz olsun dostlar. Hastalık yüzüne ulaşana kadar fazladan menzilli bonus alabilmek için yılan ejder mührü kullandım. Bunu da gördüğünüz gibi kendi parçalarıyla 6. seviyeye kadar taşıdım ve rafa kaldırdım. Eğer hangi ekipmanın nasıl savaş setimde olduğunu hala karar veremedim, neye yatırım yapmalıyım diyorsanız sağ üstteki karta veya açıklamalara bıraktığım savaş seti rehberi videomuzu mutlaka ama mutlaka izleyin. Orada hangi parçaya ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini tek tek anlattık. Bu tarz hayat kurtaran dikkat videolarının devamı için videoyu beğenmeyi, loncanızdaki o eli kaşınan ve sürekli çöp eşyalara yıldız basan arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. Kanala henüz abone değilseniz ailemize katılın. Bir sonraki savaşta ve rehberde görüşmek üzere. Kaynaklarınız bereketli, yıldızlarınız sadece doğru ekipmanlarda parlak olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.